Herkese selamlar. Şu anda Türkçe ismiyle Ergiri şehrindeyiz. Arnavutlar buraya Gjirokastra diyor. Burası dünya üzerinde en iyi korunmuş Osmanlı kasabalarından biri. Ve bu yüzden de 2005 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Budu njaçar kifelek, aşka subdu verenek. Dün gece hava çok soğuk olduğundan aracın aküsü bitti. Şimdi onu ayarladık. 1,5-2 saatimiz falan var. Buradan Berat'a geçeceğiz. Berat'ta Andy ile beraber bir çay içip oradan da Gjirokastra'ya yola çıkacağız. Gjirokastra şehrine hoş geldiniz. Gjirokastra şehrinin Türkçedeki ismi Ergiri. Yani Osmanlı dönemindeki ismi Ergiri'ydi. Yani dünya üzerinde Osmanlı'ya ait ve çok iyi korunmuş olan ender kasabalardan biri. Şimdi Osmanlı'dan kalma çok eski bir pazar bölgesine gidiyoruz. Yani pazar dedikleri bu çarşı. Çok eski bir çarşı bu. Tam 200 yıl önce burada çok büyük bir yangın gerçekleşmiş. Ve bu yangının neticesinde burası tekrar yapım aşamasına girmiş. Yani bu hali tahmin edersiniz yeni hali zaten. Böyle tabelalar falan hep aynı şekilde. Ve pencereleri de görebilirsiniz. Pencereler, kapılar. Yani burada çok fazla yapı değişmiyor. Zaten hani UNESCO tarafından koruma altında olduğu için pencereler, kapılar, hatta tabelalara kadar, yazılara kadar aynı şekil. Bu arada çok kısaca araya giriyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Ve abone ol tuşunun yanında ufak bir zil işareti var. Onu açarak paylaşacağım videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Ve yorumlar kısmında öneri görüşlerinizi, iyi veya kötü eleştirilerinizi de bekliyorum. Şöyle aşağıya doğru da inelim. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu buraya 1400'lerde geldi. 1417'de buraya giriş yaptı. Aynı şekilde Berat'a da. Burada daha çok 1500'lere kadar Hristiyan bir nüfus vardı. Ve sonrasında Osmanlılarla birlikte 1800'lerde çok yoğun bir Müslüman nüfus oluşmaya başladı. Görebilirsiniz. Bütün tabelalar, kapılar hep aynı. Ve tabi burası daha çok turistik bir yer şimdi. Hello. How are you? Good. You? Mir. Me. Mir. Shumir. Shumir. Me one specialty pig. Tipik. What is it? This Sarma. 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 Sarma Turkish. Same Turkish. Sarma. Çanak, kapak, tencere, sahan, Pencere, pencere. sahan, Sahan. akşam, sabah. Şimdi biraz daha arka sokaklara geçince daha böyle geleneksel yerleri görmeye başlayacağız. Geleneksel evleri ve insanların geleneksel hallerini. Şu yol buradan böyle kaleye doğru gidiyor. Çok ilginç evler var burada. Şurada yazıyor mesela Zekati evi. İşte birkaç ev daha var. Burada yazmıyor ama
Gerçekten çok ilginç geleneksel evler, Osmanlı'dan kalma. Onlara da bakacağız birazdan. Hi, how are you? Good. Mir? Süper Mir. Fort. Fort Albania. Fort. Güç. Fort. Goal. Yes. Fort Albania. Strong Albania. Bring the video on No, yo. like video and selfie. You don't like Where are you from? Turkey? Yes. Çok güzel şeyler var ya burada. Give me the donk Albania. Donk. Donk Albania me preso. Donkey. Bismillah Rahmani Rahim. Rahim. Turkish. Ottoman Ottoman, Turkish. stili Ottoman Ottoman. style. Ottoman style. Şipterya. Albania. Symbol Albania. Aquila Albania. Come here. This is stone carving. Bravo. How long have you been doing this? 5 horas lavare. Very fast. Yeah, number one. Number one. Numero uno is father. Number Father also stone carving. stone carving. What's your name? Erbal Makri. Muheddin Yes. Makri. Benim dedemin ismi. My grandfather's name. Bravo. Muhittin. Muheddin. Muheddin. Faleminderit. Thank you. Thank you, Turkey. Thank you very much. Faleminderit Şikipterya. Bu cami 1700'lerde Osmanlılar tarafından inşa edildi ve ismi Bazar Camii, yani Pazar Camii veya Çarşı Camii diyebilirsiniz. Çünkü o kadar merkezi ki konumu. Şu aşağıda gördüğümüz yol eski pazar, eski çarşı alanı ve şu anda 2020'de, yani daha geçtiğimiz sene TİKA tarafından renove edilmiş burası. Bu cami ile ilgili ilginç bir bilgi ise şöyle. Şimdi Enver Hoca döneminde biliyorsunuz komünizm ve ateizmle yönetiliyordu ülke. Ve 90'lara kadar bu camiye dokunulmadı. Yani herhangi bir şekilde cami yıkılmadı. Ancak bir sirk eğitim alanı olarak kullanıldı. Ve yani faaliyet alanı değişmiş oldu. 90'lardan sonra tekrar cami olarak faaliyete geri döndü. Şimdi acayip susadım. Bir su alayım şurada marketten ya. Bir küçük alacağım. Hi. Hi. How are you? 50. Where are you from? Turkey. 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 Brothers. You? Jirpastra? Brothers. From here. Kardeş. 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 Yes. Just one. Seviliyoruz. Alkol. Faleminderit. Lian, și copacul de mama. Haide cu ai. Și copacul. Yemek kapelu vedi. Skat yedi. Nereden? Baba ben Türk. Travel. Yeah. Travel. Can we take- Azıcık Turkish. Az. What's your name? Ben name Fatmir. Fatmir. Ben Türkiye adı baba ben soyadı Lenger. Ha, Türkçe, İzmir'den. siz Türkçe iyi İzmir'den. konuşuyorsunuz güzel. Ben ev Torbalı. Baba ben burada. İzmir'de kalıyorum ben. İzmir'de. İzmir yakın. Ben ev Karşıyaka. Ben de Karşıyakalıyım. Karşıyaka. Evet. Karşıyaka. Nasıl tesadüf Ama oldu? siz- Çok Arnavut Evet, Türkiye'de. Çok var. burada. Çok Ergiri güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hepsi Türk model ev. Evet. Evler hep Eski Osmanlı. direkt Osmanlı kapısı yanında. Bir olan amcanın burada bir fabrikası, Türk fabrikası. fabrikası. Tekstil. Tekstil. Fiyer'de. Fiyat. Çok Türk fabrikası var burada. Çok firmalar çok fazla. Hepsi Farsça. Fason. Türkiye number one. Evet. Tekstil. Öyle, evet. Türkiye Tekstilde. number one gerçekten. Görüşürüz, iyi günler. Gördüğünüz gibi yolda herhangi bir Türkiye rastlamak veya Türkçe konuşmak o kadar yaygın ki. Yani biz normal aramızda Nurgül'le sohbet ediyorduk. Biri yandan Türkçe konuşmaya başlayabiliyor. Güzel yani, çok güzel ortam ya. Ve hep iyi insanlar yani. Hani yaklaşımları olsun, konuşma tarzları olsun. Yani hiç kötüsüne denk gelmedim diyebilirim. Şimdi Deliler Sokağı'na geldik. Ruga Sokako te Mareve Deli demek. Sokako bildiğimiz sokak, Osmanlı zamanında verilmiş bu isim buraya. Ruga da sokak. Yani aslında ne oldu? Sokak Deliler Sokağı'nın sokağı gibi bir şey oldu. Neyse yani öyle bir şey. Burası Skenduli'nin evi. Umarım içeride insanlar vardır ve girebiliriz. Eskiden buraya işte Deliler Sokağı denmiş, bu dar sokağa. Çünkü Osmanlılar zamanında buradan hani çok garip sesler, tuhaf sesler geliyormuş. İnsanlar ilginç sesler çıkarıyormuş burada.
Sokağın köşelerinde falan. Yani biraz enteresan bir sokakmış burası ya. Karşıdaki ev de Enver Hoca'nın eski evi. Sonradan etnografya müzesine çevrilmiş. Enver Hoca'nın emriyle. Ama eski evi burasıymış. Biliyorsunuz Enver Hoca da bu şehirde doğdu. Şimdi İskenderiye ailesini tanıyan arkadaşımızla birlikte evi ziyarete geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oo. It's an amazing house. Përshëndetje. Mirë. With the 10th generation of the family, of this family, Skanduli family, Nasip Skanduli. Nasip Skanduli. Where are you from? Turkey. Turkey. Yes, I haven't seen such a house before. Faleminderit. Eyvallah. Dolaştık tu? Eyvallah. 44 doors and 64 windows. 44 doors. Exact. Bricks are stored here, right? Yeah. Euro. Her bir metrede şu şekilde tahta giriyorlar aralara taşların. Ki biliyorsunuz Arnavutluk burada fay hattında kalıyor ve çok ciddi depremler yaşanıyor. İşte bu tahtalar o ciddi depremlerin sarsıntısını en aşağı, en minimum düzeyde tutmak için koyuluyormuş. Böyle full güvenlikli bir ev burası. Hatta savaş halinde böyle de bir oda var. Bu odada da burası bir sığınak aslında. Birinci Dünya Savaşı'nda burada 70 kişi kalmış. Yani bu sığınağın üstünde bir üst katta bir sığınak daha var. Aynısından hani olur da çok güçlü bir top ateşi altında kalır. Yukarısı yıkılırsa diye buraya ikinci sığınağı yapmışlar. Enver Hoca rejimiyle hiçbir alakası yok. Komünist rejimde yaptırılan o sığınaklardan biri değil bu. Bu çok eski bir sığınak. Bu odada doğal bir buzdolabı niyetine kullanılıyormuş. Yani etleri falan burada tutabiliyorlar. Çünkü içerideki sıcaklık o kadar iyi ki yani gerçekten buzdolabı gibi şu an. Şimdi burada bir çeşme var görüyorsunuz. Bu çeşme hala kullanılıyor ve bu çeşmeden akan su hala içilen bir su. Temiz su akıyor yani buradan. Raki and Chai Mali here during winter. Böyle bir tuvalet var burada gelen misafirler için. Ama hani evin sahibi eğer olur da misafir geldiğinde tuvaletteyse tabi buradan karşılaması iyi değil yani. Her şeyi düşünmüşler. Arkadan da bir kapı yapmışlar. Eğer kişi tuvaletteyse ve misafirleri burada karşılayacaksa dolanıyor. 2 kapısı var bu tuvaletin. Arkadan geliyor ve hoş bir şekilde karşılama yapıyor. Bir boşluk, tüfek uzatılan bir delik açılmış yine. Ve burası bir mutfak. Evin mutfağı ve görüyorsunuz kapı aşırı kısa. Bunun da nedeni mutfağa girerken saygılı olmanız. Yani başınızı eğmeniz gerektiği. İşte böyle başınız eğilerek giriyorsunuz buraya. Çünkü bu da Arnavutlarda ekmeğe saygı anlamına geliyor. Ve aynı zamanda Osmanlılarda. Şimdi burada kahveleri yapıyorlar. Kahve tabi bugünkü macchiato veya americano değil, espresso değil, Türk kahvesi. Şöyle şu gördüğünüz şeylerle bunların içine kahve çekirdeğini koyuyorlar. Burayı kapatıyorlar. Kahve çekirdekleri içeride. Burada 20 dakika falan kavuruyorlar. Kahverengi kıvama geldikten sonra buradan böyle döküyorlar. Sonra şöyle böyle kahveyi yapıyorlar ve Türk kahvesi hazır oluyor. Şimdi burası da misafirlerin ağırlandığı oda. Misafirler genelde erkek olduğundan evin kadını burada kendini ve yüzünü gösteremiyor tabi. Böyle olunca bu evin sahibinin eşi için böyle bir yer var. Burada geliyor, buradan içeriye bakıyor. Kaç kişi var, kimler var, ne istiyorlar gibisinden bir gözlem yapıyor. Ve ondan sonra burada misafirler için kapıyı çalıyor. Kapıyı çaldıktan sonra kocası geliyor ve teslim alıyor. Artık kahve mi yapıldı, yemek mi yapıldı neyse buradaki kişilere servis ediyor. Aşağıda bizim ilk girdiğimiz kapı hayvanlar için yapılmış olan kapı. Oradan hayvanları içeri alıyorlar. Buradan da insanları içeri alıyorlar. Ve evin sahibi Nasip abi. Bu dünya çarkı felek, aşka sub de verenek. Şu manzaraya bakar mısınız ya? And the owners of the family had their fields there, and they can stay here to enjoy the valley and to see if their workers were working or not. They just put like this and Bu odada da evin genç çiftleri kalıyormuş.
Ve burası biraz daha böyle balayı odası gibi dizayn edilmiş. Romantik bir manzarası var işte. İlginç bir oda bu da. Yastıktan anlayabilirsiniz. Burada da başka bir mutfak var. Ve bu mutfakta da görüyorsunuz cezveyi, Türk kahvesi fincanlarını. Yerleri ise görüyorsunuz kırmızı çizgiler ve siyahla boyamışlar. Arnavutluk bayrağını simgeliyor. This is the women room. Okay, I'm going out. Aici, când întorci prin Ciuet, Scânder, Scânduli. Îmbaroi școală de în Istanbul pe jurisprudență. Baite sultani stat tet viet na administrat ne tia, punoi na administrat ne sultani stat tet viet. Pastaj transferoi administrator në Egypt, nga Egypti në Bosnjë. Kanë patur problema, kuptohet, tregti bërë në perandorisë osmane me Barin, me Napolin e... Faleminderit. Selam. Selam. Taverna Coca diye bir yere geldik. Burası Ergiri'de yani Cirokastra'da geleneksel yemekleri deneyebileceğimiz en iyi yerlerden biriymiş. Bakalım biz de bir deneyelim dedik. Bu da buranın köpeği. Çok güzel bir şey ya. So this is diyat, right? White cheese. Bu beyaz peynir. Daha doğrusu burada diyat diye geçiyor. Beyaz peynirin burada bu kadar meşhur olmasının sebebi ise burası aslında tarıma ve hayvancılığa çok elverişli olduğu için burada çobanlar yaşıyor. This is kuka salad. Kuka salad. Yes. It's your special salad I think. Yes. Şimdi şöyle bir fasulye geldi. Buna lima beans diyorlarmış. So what is this? Kifki. Kifki. Rice bowl. I heard of kifki. Kifki is very famous, ha? Yeah. Kifkinin içinde pirinç var. Kifki buranın geleneksel yiyeceği Cirokastra'nın. İçinde pirinç var, yumurta varmış, bir de un var. Bakalım nasıl bir şey ya. Ben bunu bir şeye benzettim, çıkartamıyorum. Çok lezzetli bu arada ama ya bu bir şeye benziyor, çıkartamıyorum ya. Bunun ismi Lacroix. Şu üstünde gördüğünüz de peynir büyük ihtimalle. Lamb inside, yeah. You can see it was perfect, all clean. Thank you very much. Thank you. Everything was good. Thanks. Thank you so much. Thank you. Böyle mekandan çıkar çıkmaz karşımıza da cami geliyor. Pazar Camii, Çarşı Camii daha doğrusu. Eski pazar alanının gece görüntüsüne de çok övdüler. Tabi 8'de sokağa çıkma yasağı başlıyor burada. Çok da fazla bir şey yapılamıyor artık ama şöyle sarı ışıklar falan bu Eskişehir tarafını bayağı güzelleştirmiş açıkçası. Sabah gördüğünüz yeri bir de akşam görün istedim. Aynı adam zaten sağdan geliyor şimdi bize doğru. Ya bu Cirokastra'nın Eskişehir'inin geceleri daha güzelmiş ya. Keşke şu Covid olmasaydı, şu yasaklar olmasaydı da buraları bir de gece görseydik ya. Şöyle 8-10'dan sonra, 12'den sonra eminim yani çok güzeldir. Bakar mısınız? Burada publar falan var. Eminim buralarda oturacak yer bile bulamazsınız ama şu anda durum bambaşka tabii. Burada geleneksel kostümler satılıyor. Burası tek market sanırım. Ve buradan da bizim sokağa giriyoruz. Burası da zaten açık olan birkaç yerden biri. Şöyle dışarıda masalar da var. Gündüzleri de burada kahve içiyorlar. Burada aslında gündüz çok güzel bir manzara var. Tıpkı Berat'ta olduğu gibi burada da her yerde yapı aynı, böyle taş evler görüyorsunuz. Çünkü burada konaklama yerlerinin sahipleri, otellerin işte butik otellerin, hostellerin sahipleri de bu yapılara fazla dokunamıyor açıkçası. Kolonya yoksa bunu kullanacağız, yapacak bir şey yok. Şimdi böyle bir sabaha uyandık. Argiro Traditional'dayız. Argiro Cirokastra'nın eski ismi ve bir efsanesi var.
kaleye çıkınca o efsaneyi size anlatacağım. Manzaraya bakar mısınız ya? Sabah sabah uyandıktan sonra gördüğüm ilk şey oldu. Ve bize böyle bir kahvaltı hazırlamışlar. Yani bahsediyordum ya Arnavutların misafirperverliğinden Tomori Dağı'ndaki videomda. Yani bu masada bunu görebilirsiniz. Çok da bir şey anlatmama gerek yok. Size özel bir şey yapacağız falan dediler. Sürpriz dediler. Uyanınca böyle bir şeyle karşılaştık. Yani gerçekten çok mutluyum ya. Normalde ben gezilerimi bu şekilde yapmıyorum. Ama yani böyle bir şey denk geldiğinde gerçekten o kadar seviniyorum ki. Kahvaltı yoldayken bana göre en önemli öğün. O yüzden çok sağlam ve çok güçlü yapılması lazım. Ondan sonraki öğünler yapılmasa bile oluyor genelde. Şu an anlatamam yani nasıl mutlu olduğumu şöyle güneşin altında D vitamini alırken. Şimdi size odayı göstereyim. Buraya paşa odası diyorlar. Televizyonu ben yıllardır kullanmıyorum. Çok işime yaramayacak ama gerçekten o kadar keyifli bir yer ki. Şöminesi var. Güney Arnavutluk'tan bir savaşçı ve geleneksel kıyafetiyle. Şimdi bunu gördünüz. Bunu yapan, bu eseri ortaya çıkaran kişi aynı zamanda şu tavandaki dekorları da kendisi elleriyle işlemiş. Buna tavan diyorlar. Ve aynı şekilde buradaki işlemeler de öyle. Burası bir konaklamadan ziyade daha çok müze gibi bir yer olmuş açıkçası. Ve yerlere de düşeme diyorlar. Yani o kadar çok ortak kelime var ki. Düşeme, pencere, düşek, yastık. Yastık olsun. Pencere, tavan. Pencere, tavan. Şu manzaraya bir bakın ya. Gerçekten Argiro'yu yani Girocastra'yı tamamen yansıtan bir manzara bu. So now we are with the owner of the hotel Argiro Traditional. What was your name? My name is George. George. Georgi. Georgi. In Albanian, yes. Yeah, like- Georgi mean George, like George Kastriotis in Rebeu, Albanian hero. The real name of Iskenderbeg. Yes. So how long have you been running this hotel? 2 years now, and we opened the bar, the Black Rose Pub, this year in the I think August. yeah, it's always packed. It's crowded inside. Yes. Yeah, people like it. I Yes, think. it's very good position here in Pazar. It's very beautiful. It's like totally different other cities. So we have a big custom. We can even see from here. Yes. And the styles of the houses are all stones, right? Yes, all Yeah. stones and Also wood this one because it's protected by UNESCO. by UNESCO. Girocastra has a soul. Like I can tell, it's a spirit, you know. Yes, spirit. In the streets. It's course. amazing. And the night is more beautiful. In this unlucky time, we are lucky. Everyone is friends here, right? Yes, yes. Because it's a small town. It's small Everybody town. knows. Everybody knows each other. Yeah. How was We the are- business during COVID? Is it affected so badly? Yes, of course. We can do nothing for this. I hope it will pass away soon. I hope so. In I a hope few so. months maybe. I hope so. Şimdi kaleye doğru çıkacağız. Bu yoldan böyle yukarı doğru. Mirupavşin. Tamam. Teyzelere bak. Şindetiye. Şindetiye. Mir. Turkey. Turkey. Turkey? Turkey. Oh, alhamdulillah. I know too many because it's here from 5,000 years. Stay here. 500 years. 500. Yes. Pencere, Yavaş yavaş, tepsi, hadi. oklayı, yavaş yavaş. Düşek, Haydi, düşek. ilk Çofte, Haydi. strom, düşek, yorgan, yastık, hemişum, tantel. Aa, tantel. Dantel also same. I say, Tantel diyorlarmış bunlara da. afternoon. Bunları teyze Yeah. şeyden internetten buluyormuş şeyleri, dizaynlarını. Yeah. Ondan sonra Nasıl yapıyormuş, satıyormuş. Ha, From pamuk Turkey. from Turkey. Yeah, I working from this bamboo. Kaleye çıkarken kenarlarda teyzeler var ama hiç değişmiyor. Hep teyze. Mir. Everything is mir. Bu şekilde kalenin hemen dibinde Girocastra'nın en meşhur olduğu şeyi yapıyor bu arkadaş. Taş işlemeleri yapıyor bu şekilde. Böyle figürler var. Komünizm karşıtı şehitlerin burada yargılanışını ve işkence edilişini asla unutmayacağız diyor. Arnavutluğun en büyük kalesindeyiz şu anda. 1417'de Osmanlılar tarafından ele geçiriliyor. Öncesinde 1300'lere kadar burada Bizanslıların izleri var. Kale 1417'de Osmanlılar tarafından kontrol altına alındıktan sonra
Girocastra'da haliyle Müslüman nüfus iyice artmaya başlıyor. Bu İtalyanlardan, bu gördüğünüz de Almanlardan 2. Dünya Savaşı'nda kullanılıyor bunlar. Daha sonrasında Enver Hoca döneminde bunların hepsi toplattırılıyor. Bu kale aynı zamanda Evliya Çelebi tarafından da ziyaret edilmiş ve kalenin içinde tam iç kısmında 200 tane Hristiyan aile yaşıyormuş zamanında. Ali Paşa'nın yaptığı en önemli iş burada dağlardan suyu kaleye taşıması. Yani kaledeki insanlara dağdan temiz suyu taşımasıydı. Bu resim Ali Paşa tarafından yaptırılan aquadot. Aquadot dediği de dağlardan buraya kaleye kadar suyun çekilmesi. Yani buradan bir yol yapıyor Ali Paşa. Kalenin içinde bir Bektaşi tekkesi. Biliyorsunuz geçen videoda da anlattığım gibi Bektaşilik çok yaygın. Burada da mumları yakıyorlar. Burası Baba Sultan ve Baba Kaplan'ın tekkesi. Babayı biliyorsunuz, bir önceki videoda Bektaşi diye biraz anlatmıştım. Baba bu tekkeyi yöneten kişiye söyleniyor. Yani bu tekkenin başkanına baba deniyor. Şimdi burada gördüğünüz binaların bütün çatıları görüyorsunuz böyle gümüş renkli ve taşlardan oluşuyor. Bu yüzden zaten bu şehre Gümüşşehir diyorlar. Yani düz taşlardan yapılıyor bu çatılar. Ancak bazı binalarda şöyle tuğlaları görebilirsiniz. Binaların çatılarında gümüş şekilde değil de yani bizim bildiğimiz kızıl tuğlalardan çatı görüyorsunuz. O çatılarda İtalyan mimarisinin kullanıldığı çatılar. Diğerleri zaten tamamen Osmanlılar tarafından yapılmış çatılar, binalar. Arka tarafta Yenişehir. Zaten Yenişehir rahatlıkla fark edilebilir en arkada. O Yenişehir'de tüm binalar komünist rejim tarafından yapılıyor. Yani Enver Hoca zamanında şurada da ortada da bir stat var. Girip maç yapasım geldi ya. Şöyle bir efsane var bu şehir için. Kalenin tam bu kısmından Prenses Argyro, Osmanlılar buraya ilk geldiğinde 1400'lerde aşağıya bebeğiyle beraber atlıyor. Ve bebek sağ kalıyor. Kadındansa böyle sütler akıyormuş. O sütlerden kalan da şu taşlar, o yüzden beyaz kalmış. Böyle bir efsane. Artık inanırsınız inanmazsınız size kalmış. Şimdi kaleden iniyoruz aşağıya doğru. Bu Girocastra'yı tamamen yansıtan böyle birkaç evi gezeceğiz. Eğer şanslıysak içeride de insanları buluruz ve içeri girebiliriz. Çay mali, çay mali. Çay mali, sito due. Andrile. Sos. Tamam. Oregano. Tamam, just. Menta. Salbay. Ne yapsın, teyze de satmaya çalışıyor işte ya. Pica. Faleminderit. 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 Mirupavşim. Miropavşim. Biraz spor yapalım. Bayağıdır spor yapmıyordum. İyi oldu, buna denk geldim. Böyle birkaç dakika durayım bunda. Evlere bu tarz ayılar falan asıyorlar. Bazen insan figürü oluyor. Bunlar da uğursuzluğu önlemek için böyle bir batıl inanç var. Tüm Arnavutluk genelinde, Arnavutlar arasında. Şimdi Zekati evine doğru gidiyoruz. Bu ev 1812 yılında yapılmış. Bu arada nefes nefeseyim çünkü şuradaki yokuşu görüyorsunuz. Hatta boyum, bacaklarım ne kadar uzun çıkmış, gölgesinden yokuşu anlayabilirsiniz. Ya da anlayamazsınız, bilmiyorum. Bu ev Tepederenli Ali Paşa tarafından yaptırılmış ve onun danışmanına verilmiş.
şimdi o evi gezeceğiz. Bu ev de Gjirokastra için çok önemli bir ev çünkü Osmanlı mimarisini muhteşem yansıtan bir ev ve efsanevi büyük. Böyle yüksek güvenlikli bir ev bu. 2 kule var etrafında. Hadi bakalım şimdi içeride birileri çıkacak mı, çıkmazsa boşuna yürümüş olmayacağız. Yine de dıştan görmüş oluruz en kötü. Doğru yolda mıyız sence? Bakalım bir. Çünkü bu sokaklar birbirine çok benziyor ve dar sokaklar bayağı. Şöyle biraz daha kıvrım var. Biraz daha yokuş var. Bir de dayı var. Yerleri süpürüyor. Ya buralardaki daha özellikle tepelere çıktıkça buradaki yaşamlar biraz bana Himalayalardaki o dağ yaşamlarına anımsattı. Yani buralar o kadar böyle sert bir yaşama sahip olmasa da keyifli yerler ya. Hello. Zekate house? Okay. Open? Open. Open. Okay. Flemenderit. Sen ne yapıyorsun oradan ya? Sen evini mi koruyorsun ha? Koru bakalım. Bu Zekati evine zor çıkılıyor ya. Baksana yollara. Yol yok. Oğlum bir sus ya. Ne havladın ya. Ciğerini söktü. Ne? İsmimi söylüyor. Ne? Ne? Az daha sorlasa. Mert'e de RT koysa Zekate burada bak. Şurası kesin. Dediğim 2 kule. Hadi. Yüzde kaç olasılıkla içeride birileri çıkacak? 75. Bence 79,5. Buradaki evleri gezmek istediğinizde şöyle bir şey var. Yani evlerin doğal olarak sahipleri var. Tarihi sahipleri. Tabii bu evler bu ailelerin elinden Enver Hoca rejimi sırasında komünizm varken alınıyor, alıkoyuluyor. Ama Enver Hoca'dan sonra yani 90'ların başında bu evler sahiplerine, sahibi olan ailelere geri veriliyor. Ve şu anda da bu insanların o zamanın dedelerinin torunları yaşıyor buralarda. Evde açık bulursanız girebiliyorsunuz, ziyaret edebiliyorsunuz. Müzemsi bir yapısı var bu evlerin. Çünkü evler yani şehri yansıtıyor. Bu evleri gezdiğinizde şehir hakkında ve Osmanlı mimarisi hakkında çok iyi bir fikre sahip oluyorsunuz. Ev böyle boş galiba. Kimse yok. Kapı da açıktı. Tarih boyunca Girokastra'da en böyle birbirine düşman 2 aile yaşarmış. Ve bu ailelerden biri Babametos, diğeri de Zekatiler. Burası işte Zekatilerin evi. Hi. Is it okay to record? Is it okay? Yeah. Yeah. You are the owner. You are the owner. Your wife. Ah, your wife. Your wife's house. Okay. Anlatım şekli çok iyi. Zekati House. Yes. You can. Yes. Burası Diyarbakır'a da benziyor biraz ya. Yani şuraları görüyorsunuz. Hep o boşluklardan var ki dışarıya tüfekle ateş edilebilsin. Bu arkamda gördüğünüz ev Tower House olarak geçiyor. Tower House ne demek? Kule evi, yüksek güvenlikli evler demek. Yani içinde bilmem kaç tane sığınak var. Aralardan, bu boşluklardan tüfek çıkarılıyor, gözlem yapılabiliyor. Gözetleme kulesi yukarıda ve içeride hamamlar, işte bir sürü şey var. Bilmem kaç tane oda var. Fazla detayına girmeye gerek yok onun. 1812 yılında yaptırılıyor. Ali Paşa tarafından, Tepedelenli Ali Paşa. Bu paşa Osmanlı tarafından idam ettiriliyor başkaldırması üzerine ve bugün baş kısmı İstanbul'da, vücudu ise burada. Ali Paşa bu evi Bekir Zeko için yaptı. Bekir Zeko da o zamanlar onun en güvendiği kişi. Bu bize burayı gösteren abi de bu evin asıl sahibinin kocası. Abinin pek bir İngilizcesi yok, o yüzden hani ışıkları yakıyor, gidiyor. Şimdi bir kat yukarı çıkalım bakalım. Kandulilerin evine bayağı benziyor ama tabii ki farklar var. Skanduli'ninki biraz daha konforlu kalmış. Burada bir kuyu var. Burada bayağı şişe kafe ısıtıcısı var böyle. Bayağı yeni yani. Asıl odaya geldik. Skanduli evinde de aynı şekilde bir oda vardı. Evlilik öncesi seremoni yapılan oda. Yani Skanduli evine bayağı benziyor. Zekati evi
Zekati odası. Burada da Zekati teyze olabilir. Zeko teyze. Bir başka oda da burada. Yine muhteşem manzaralı bir balkon. İskendül evinde de vardı aynı. Buna benzer bir balkon. Hatta orada da aynı böyle bir platform vardı. Burada çay mali içiyorlar herhalde. Dağ çayı. Kimse de yok evin içinde, ben anlamadım ki. Bir de böyle İskendül'de de mesela böyle Daha böyle konforlu var, bir eşyalar. şey var. Aynen. Burası böyle terk edilmiş, böyle bir anda kapılar bir anda kapanıp böyle hayaletler basacakmış gibi hissettim. Ben de biraz aldım o hissiyatı. Burada da bir küllük ama bu Osmanlı'dan kalmamış. Bak bu yanıyor. Efendim? Bu yanıyor. Ne yanıyor ya? Ev mi yanıyor? Kapatalım mı? Bence bunun haberi yok bundan. Adamın bence haberi bile yok bundan. Burada ne boş boş yanıyor. Bilemezsin onu ya. Belki adam takılıyordu burada. Bence burası İskendül evinin bir tık düşük bütçeli versiyonu gibi. İçi ama dıştan burası çok daha görkemli duruyor. Evin sahipleri de burada kendileri yaşıyorlar. Şimdi aşağı iniyoruz. Zekati evinden çıktık. Hi, how are you? Thank you. How are you? Good, how are you? Thank you. What are you doing? Olive. Oh, yeah. Olive. Yes, yes. From Girocastra. Very tasty. Very Yes. tasty. Your English is well. I stay so many years in America and I'm coming back again my country. Before 20 years I have any business jewelry and somebody still Jewelry. yes, and go in America. But America is a very, very good country. But I'm working people restaurant Greek. No pay so much. So many people Mexican, and money is down again. Yeah. And I don't like it. And I come back again. I stay in America 20 years. 1 year I am here, and now I don't have no money, no. Because there is no tourist, COVID. No people, No it's people. very bad business. I'm very upset because somebody coming broke in my house. I Feed need yourself. people working, you know what I mean? Yeah. Because no money, no nothing. Mirupavshim. 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 Bravo, you speak in Albania too? Yes. Okay, honey, okay. Şipterya. Yeah, Shiftarya, yeah. Okay, honey. Fark ettiysen hep böyle yaşlılar konuşmaya çalışıyor. Ya Türkçe biliyorlar ya İngilizce biliyorlar. Bir şekilde böyle konuşmaya çalışıyorlar. Aynen. Konuşunca Genel da olarak- mutlu oluyorlar genelde. Evet, böyle biraz fazla duygulanıyorlar ama o Evet. duyguyu görebiliyorum. 1908 yılında burada Türklerle bir çatışma yaşanıyor tam olarak bu sokakta. Burayı korumak için ilk silahı buradan bir Arnavutluk askeri bir Türk binbaşıya sıkıyor. Ve bu da onu sembolize eden bir taş. Üzerinde bir yazı. Zaten sokağa da bakarsak yani bütün Ergiri'nin, Eskişehir'in kaleye giden yolunun girişi gibi. Şimdi biraz karnımız acıktı. Geleneksel bir yerde bir şeyler yiyelim dedik. Geleneksel ve sağlıklı A. Mucho. Paçakoke. 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 Tradisyonel. Tradisyonel, super paçakoke. Seviyorlar bu hayatı ya. Aynen. Türk dizilerini bayağı seviyorlar. Buradan Türkçe öğreniyorlar. Türk bayağı dizilerinden. öğreniyorlar, aynen. Ayrıca şöyle de bir şey var. 5 yıldır sadece Türk dizileri oynuyormuş televizyonlarda. Türkçe bayağı bir kelime bilmelerinin sebebi zaten bu diziler, filmler falan oluyor. Yani herkes bunları izliyor. Mesela paça, benim söylediğim paça 200 gram 250 lek. Yani tam böyle 2 euroya falan denk geliyor. Şimdi bu tas kebap. İlginç bir görünümü var tas kebabın. Tradisyonelmiş. Bu da paça. Sirke sarımsak. Eğer Tiran'daki videomu izlediyseniz orada zaten görmüşsünüzdür bu paçanın yapımını. Bu ineğin kafasının etinden yapılıyor. Yani bizdeki paçayla aynı değil aslında. Yaşattın mı? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.